elinize çay bardağınızı veya kahve fincanınızı alıp arkanıza yaslanabilirsiniz. Çay bardağımın reklamını yapıyorum. Ve de çayımın. Çay içmekten terledim. Çok sıcak. Aslında bu nedir? Şu an arkamda bir saat olsaydı herhalde herkesin de böyle oynardı saat. Bu videoyu çekmeyi aslında bayağıdır düşünüyordum ve takipçi sayım bir anda artınca şok olmuştum. Öyle ki 1000 takipçiye ulaşmış olmama özel bir video hazırlamak istiyordum. Ama bunun tabii ki bu video olmasını istemiyordum. Hani 1000 takipçiye özel, beni tanıyın, öyle bir şey hazırlamak istemiyordum. Sonra düşündüm ki ben kendim bir insanın videolarını izlemek ister miydim eğer o kişi hakkında hiçbir şey bilmeseydim? Benim hakkında hiçbir bilgiye sahip olmamanıza rağmen videolarımı izlemeniz beni gerçekten çok mutlu ediyor. Yani mutlu ediyor demem kesin böyle hani pek içten söylemiyormuşum gibi geliyordur ama gerçekten çok ama çok mutlu ediyor beni insanların kanalımdaki videoları kendileri isteyerekten izlemeleri ve ondan dolayı bu kanalımda ileriki dönemlerde videolarımı izlediğinizde bu kız kim, neyin nesi demenizi istemediğimden dolayı biraz tanışalım dedim. Ondan dolayı merhabalar, ben Güneş ve şimdi sizlerle birlikte kendim hakkında 10 bilgi paylaşacağım. Şimdi çok basic'in Türkçesi ne? Telefon, temel bilgiymiş. Ama temel diyebilir misin? Çok temel bir bilgiyle başlayacağım. Direkten anlatıyorum ben, daha kolay olacak herhalde. Önceden de söylediğim gibi adım Güneş, 19 yaşındayım ve de Antalyalıyım. Yani daha doğrusu Antalya'da doğdum ve de 3 yaşıma kadar da orada yaşadım ve de ondan sonra da buraya Norveç'e taşındım. Şu anda Norveç'te Oslo'da yaşıyorum. Hayatımın yaklaşık bir 10 senesini bale yaparaktan geçirdim. Ve bale yaptığım yerlerin arasında mesela Den Norske Opera og Ballet, yani Norveç'in opera ve balesinde dans ettim. Ve burada vücudumun baleye uygun olmadığını öğrendim. Mesela dizimdeki bir sıkıntıdan dolayı hani dans etmem sağlığıma zarar verebileceğini öğrendim ve buna katlanmam bayağı zaman aldı ama sonunda baleyi bıraktım. Bale dışında da hip hop, taekwondo, futbol, sirk akrobatikliği ve yer jimnastiği ile de ilgilendim. Ve şimdi okul konusuna gelirsek, liseyi bitirdim. Sayısal diye tanımladığımız matematik fizik bölümünden mezunuyum. Ve şimdi okulum bitti ve ne yapıyorum? Bir sene ara verdim okula, üniversiteye geçiş yapmadan önce ve şimdi çalışıyorum tapu dairesinde. Şimdi gelecek için planlarım ne? Hayalim başta mimar olmaktı ama sonra ne fiziği ya da matematiği sevmediğimi fark edince başka bölümlere bakmaya başladım. Yeni insanlarla tanışmayı, kültürler arasında yaşamayı ve insanların bakış açısını görmek benim gerçekten çok enteresan bulduğum bir şey ve kesinlikle ilgi alanımda. Ve bu nedenle bir ara sosyal antropoloji okumayı düşünmüştüm. Ve bilmeyenler için sosyal antropoloji insanların kültür ve de fiziksel özellik, toplum yaşamı gibi vesaire şeylerden nasıl etkilendiği ve de bunların kendi seçimleridir veya davranışlarını nasıl karar verdiğini araştırmak oluyor. Bu işlerle ilgilenen insana da sosyal antropolog deniliyor. Hayatımdaki en büyük hedefim dünyayı gezmek ve nedense çok popüler, hani herkesin gittiği yerlerden daha ziyade görülmemiş, keşfedilmemiş yerler benim daha çok ilgimi çekiyor. Norveç'e gelmemin başlıca nedeni babamın burada yaşıyor olmasıydı. Şu an yasanın nasıl olduğunu bilmiyorum ama eskiden eğer bir Norveç vatandaşının çocuğu olduysa çocuk otomatik olarak vatandaşlık hakkı kazanıyordu. Ve son olarak kanalım hakkında bir bilgi vereceğim. Artık her hafta yeni bir video yüklemeye çalışacağım. Ve her şey eğer planladığım gibi giderse her salı akşamı sizi yeni bir video ile karşılayacağım. Bu videoda buraya kadardı. Kendinize iyi bakın ve gelecek hafta salı günü görüşmek üzere.